Beşiktaş için gerçekten çalkantılı bir geceydi. Konyaspor'a karşı alınan o 2-1'lik galibiyet. Kağıt üzerine bakınca 3 puan, evet. Ama bu bir zaferden çok daha farklı bir şeydi. Sanki bir iç savaşın ortasında kazanılmış kanlı bir muharebe gibiydi. Sahadaki takım, tribündeki taraftar ve locadaki yönetim. Sanki üçü de tamamen farklı bir maçı, farklı bir gerçekliği izliyordu. Elimizdeki kaynaklar, yani maç sonu analizleri ve köşe yazıları, bu derin bölünmüşlüğü çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kesinlikle. Yani bu maçı analiz etmek adeta bir matruşka bebeği açmak gibi. En dışta bir katman var, skor. O da bir galibiyet. Ama onu kaldırınca altından hemen bir son dakika draması çıkıyor. Onun altından tribünlerde hiç ama hiç susmayan protestolar ve en dipten de kulübün geleceğini rehin almış bir transfer krizi çıkıyor. Senin de söylediğin gibi kaynakların hepsi aynı noktada birleşiyor. Bu galibiyet Beşiktaş'ın sorunlarını çözmedi, sadece ne kadar derin olduğunu herkesin gözü önüne serdi. O zaman biz de bu matruşka bebeğini katman katman açalım. Sahadaki o inanılmaz 90 dakikadan başlayalım. Bu galibiyetin, bu öfkenin ve bu belirsizliğin tam ortasında Beşiktaş için gerçek anlamı ne? Sahadan başlamak en doğrusu. Çünkü sahadaki her an aslında kulübün genel halinin bir yansıması gibiydi. Mesela yeni transfer Aslani'nin ilk maçı. Beşiktaş'ın şu anki durumunun 6 dakikalık bir özeti adeta. Kaotik, öngörülemez ve bir o kadar da kırılgan. Gerçekten de filmlere konu olacak bir başlangıç. Düşünün 76. dakikada oyuna giriyor. Sadece bir dakika sonra yani 77'de Orkun Kökçü'nün o galibiyet golünün asistini yapıyor. Ama bu kahramanlık anı o kadar kısa sürüyor ki 82. dakikada topu geri kazanmak için yaptığı sert bir müdahale Ve direkt kırmızı kart. 6 dakikada bir asist, bir kırmızı kart. İnanılmaz. Ve işin ilginç yanı, maç sonu programlarındaki yorumcuların özellikle altını çizdiği bir detay var. Bu, Aslani'nin profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kart. Tarihi ama bir o kadar da talihsiz bir başlangıç. Bu 6 dakikalık film, Beşiktaş'ın ne kadar bıçak sırtı bir durumda olduğunu gösteriyor. Bir anlık parlamayla maçı çevirebilecekken, bir anlık kontrolsüzlükle takımı 10 kişi bırakabiliyorlar. Bu kadar kırılgan ve anlık parlamalara muhtaç bir yapıda takımı sırtlayan sabit bir güce ihtiyaç vardı sanırım. O gece bu gücün tek bir adı vardı ve tüm kaynaklar bu konuda hemfikir. Orkun Kökçü. Tartışmasız maçın yıldızı, kaynaklarda maestro, orkestra şefi, lider gibi ifadelerle tanımlanıyor. Sadece galibiyet golünü atmadı, bir serbest vuruşu direkten döndü, Cengiz'in direğe nişanladığı o pozisyonu da o hazırladı. Maç boyunca takımın hem beyni hem de kalbiydi. Duygusal merkez üssü haline gelmiş durumda resmen. O gol sonrası reklam panosuna attığı tekme de sanırım bu duygusal merkez üssü olmanın bir dışa vurumuydu, değil mi? Yani bu sadece bir sevinç göstergesi gibi değildi, adeta tribündeki binlerce taraftarın yönetime karşı duyduğu o birikmiş öfkenin, hırsın ve çaresizliğin sahadaki bir yansıması gibiydi. Çok doğru bir tespit. Kaynaklardaki yorumcuların çoğu sakatlık riskinden bahsediyor ki bu geçerli bir endişe. Keskin sirke küpüne zarar verir diyorlar ve bu kadar değerli bir oyuncunun kendini riske atmaması gerektiğini söylüyorlar. Ama asıl hikaye şu, takımın lideri kulüpteki genel gerilimi ve baskıyı o kadar derinden hissediyor ki enerjisini boşaltacak başka bir yer bulamıyor. Bu tutku evet takımı ayakta tutuyor ama aynı zamanda kulübün içindeki fay hattının ne kadar derinleştiğini de bize acı bir şekilde gösteriyor. Sahadaki bu bireysel patlamalar ve kırılgan yapı bizi doğrudan tribüne götürüyor. Yani gerilimin asıl kaynağına. Galibiyete rağmen maç boyunca yönetim istifa tezahüratları neredeyse hiç susmadı. Bu öfkenin somut sebebi ne? Tek kelimeyle hayal kırıklığı. Ama bu basit bir transfer yapılmadı, hayal kırıklığı değil. Kaynaklar sezon başında vaat edilen oyun planının tamamen Rafa Silva ve Tammy Abraham gibi pivot santrfor ve yaratıcı 10 numara profilleri üzerine kurulduğunu belirtiyor. Yani yönetim sadece yıldız oyuncuları getiremedi değil, teknik direktörün tüm sezon planını, oyun felsefesini, kurmak istediği yapıyı adeta havada bıraktı. Protestoların temelinde bu stratejik plansızlık ve verilen sözlerin tutulmaması yatıyor. Taraftar kendini aldatılmış hissediyor.
Peki yönetimin bu çok net ve sürekli tepkiye yanıtı ne oldu? Çünkü bu durumu yatıştırabilecekleri veya daha da alevlendirebilecekleri kritik bir andı. İşte tansiyonu daha da arttıran nokta tam olarak bu oldu. Başkan Serdar Adalı maç sonrası yaptığı açıklamada protestoların kulübü istikrarsızlaştırmak isteyen organize bir grup tarafından yapıldığını iddia etti. O organize söylemi, yani yönetimlerin ne zaman köşeye sıkışsa sığındığı klasik bir savunma mekanizması değil bu. Neredeyse bütün analizlerde bu iddianın taraftar üzerindeki etkisinin tam ters teptiği belirtiliyor. Aynen öyle. Yorumcular bu iddiayı kesin bir dille reddediyor ve bunu samimi bir hayal kırıklığının doğal bir sonucu olarak görüyorlar. Hatta bu organize suçlamasının o ana kadar belki sadece hayal kırıklığı yaşayan taraftarları bile öfkelendirdiği ve bizim duygularımızla hareket ediyoruz, kimsenin maşası değiliz mesajını daha da güçlendirdiği vurgulanıyor. Yönetim taraftarın zekasını ve duygusunu hafife almış gibi bir görüntü çizdi. Ve bu öfke dalgasından sadece yönetim değil, sahadaki oyuncular da nasibini aldı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun durumu bunun en acı örneği. Maçın ikinci yarısında top ayağına her geldiğinde kendi taraftarı tarafından ıslıklanmış. Evet ve bu durum kaynaklarda sadece adil olmadığı için değil, aynı zamanda takıma doğrudan zarar verdiği için de geniş bir şekilde eleştiriliyor. Şöyle bir an için kendinizi 23 yaşındaki Ersin'in yerine koyun. Takımın as kalecisi ve kaptanı Mert Günok satılmış, transfer dönemi boyunca yani 40 gündür yerine kimse alınmamış ve bir önceki maçta yaptığın hatalar sonrası kendi evinde on binlerce taraftarının önünde ıslıklanıyorsun. Bu psikolojiyle bir sonraki topa nasıl güvenle çıkarsın ki? Yorumcular da bu insani boyuta dikkat çekiyor. Eleştirinin odağının Ersin değil, o kaleyi 40 gündür boş bırakan ve genç bir oyuncuyu bu baskının altına atan yönetim olması gerektiğini söylüyorlar. Yani bu tepkinin Ersin'e değil, direkt olarak Beşiktaş'a zarar verdiğini vurguluyorlar. Kesinlikle. Sercan Yalçın da maç sonunda Ersin'e özellikle sahip çıkarak bu duruma dikkat çekti. Taraftar tepkisinde haklıdır ama oyuncumuza da sahip çıkalım diyerek o ince dengeyi kurmaya çalıştı. Ama olan yine genç bir oyuncu oldu. Sahadaki bu kaos ve tribündeki bu öfke yumağı bizi kaçınılmaz bir soruya getiriyor. Bu geminin nereye gidiyor? Transfer döneminin kapanmasına saatler kala yönetimin bir pusulası, somut bir planı var mı? Kaynaklarda birçok isim dolaşıyor. En somut görüneni Augsburg forması giyen genç yetenek Mert Kömür. Analizlere göre Beşiktaş'ın 10+2 milyon avroluk ilk teklifi reddedilmiş. Augsburg'un kapıyı 20 milyon avrodan açtığı ancak transferin 15 milyon avro civarında bir rakama bitebileceği konuşuluyor. Genç, yetenekli ve yerli statüsünde sayılacak olması büyük bir avantaj. Ancak burada da bir çelişki yok mu? Taraftar takımı hemen ayağa kaldıracak, tecrübeli yıldızlar beklerken, kulübün belki de en büyük bütçeli transferini geleceğe yatırım olarak bir gence yapması. Bu, mevcut krize bir çözüm mü yoksa yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek mi olur? Bu kaynaklardaki en büyük tartışma konusu. Bir yanda bu parayla bugünün sorunlarını çözecek 2 tecrübeli oyuncu alınabilirdi diyenler var. Diğer yanda ise kulübün geleceğini kurtaracak, ileride çok daha fazlasına satılabilecek potansiyelli bir oyuncuya yatırım yapmak doğru strateji diyenler. Yönetimin bu hamlesi kulübün kısa vadeli başarı mı yoksa uzun vadeli yeniden yapılanma mı istediği konusundaki kafa karışıklığını da gösteriyor aslında. Tüm bu kaosun tam ortasındaysa tek birleştirici bir figür olarak teknik direktör Sergen Yalçın kalmış gibi duruyor. Yönetime bu kadar tepki varken tribünlerden ona tam destek var. Kesinlikle. Taraftar onu bu dar kadroyla elinden gelenin en iyisini yapan, kulübün değerlerini bilen son kale olarak görüyor. Maç sonu açıklamaları da bu algıyı güçlendirdi. Oyuncularına, özellikle de Ersin'e siper oldu. Takımın bir yeniden yapılanma döneminde olduğunu dürüstçe kabul etti ve en önemlisi panik transferi yapmayacağız, kulübün menfaatlerine uygun planımızdaki oyuncuları alacağız mesajını verdi. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncunun takıma katılabileceğinin sinyalini vermesi de taraftara bir umut ışığı olmuştur sanırım.
Bir beklenti yarattı, evet, ama bu aynı zamanda büyük bir risk. Çünkü bu 2-3 oyuncu gelmezse veya gelenler beklentiyi karşılamazsa o zaman protestoların yönü yönetimin ardından başka hedeflere de dönebilir. Sergen Yalçın'ın kredisi sonsuz değil. Şu anda o yönetimle taraftar arasındaki tampon bölge gibi. Bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı kulübün sezonun geri kalanındaki kaderini belirleyecek. Yaraya kalıcı bir merhem olmaktan çok ağrıyı geçici olarak dindiren bir ağrı kesici gibi hissettiriyor. Bu analizden çıkarılacak en net ve en endişe verici sonuç bu sanırım. Sahada canını dişine takan bir takım, tribünde yönetime öfke kusan bir taraftar ve locada bu iki grubun gerçekliğinden kopuk görünen bir yönetim kurulu. Aralarında devasa bir uçurum var. Sanki aynı kulübün değil, 3 farklı dünyanın parçası gibiler. Bu analizin ardından size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklarda Sergen Yalçın'ın sürekli olarak kulübün bir yeniden yapılanma sürecine ve savraya ihtiyacı olduğunu söylediğini görüyoruz. Ancak Başkan Serdar Adalı göreve gelirken anlık başarı ve yıldız transferleri vaatlarıyla seçilmişti. Sizce modern futbolda Beşiktaş gibi büyük ve tutkulu bir taraftar kitlesine sahip bir kulüp 2-3 yıl sabredin, yeniden yapılanıyoruz diyebilir mi? Yoksa her sezon şampiyonluk ve anlık sonuç getirme baskısı kulübü kaçınılmaz olarak kısa vadeli, günü kurtaran ve çoğu zaman yanlış olan kararlar döngüsüne girmeye mahkum mu bırakır?